Good morning and welcome to the War Department. Çoğu insan televizyonlarda gördüğü diplomatik hamleleri, savaşları ve ittifakları sadece enerji kaynakları veya stratejik çıkarlar üzerinden okur. Ancak madalyonun diğer yüzünde binlerce yıl öncesine dayanan kehanetleri bugünün dünyasında hızlandırmaya çalışan devasa bir güç var. Bugün evangelizmin tarihsel köklerini, yani dönemsellik inancını ve vahiy kitabının nasıl modern bir savaş haritasına dönüştüğünü inceleyeceğiz. Hazırsanız tarihin en iddialı ve en tartışmalı teolojik yolculuğuna çıkıyoruz. Modern dünyanın en büyük paradokslarından biriyle karşı karşıyayız. En ileri teknolojiye sahip süper güçler, dış politikalarını antik bir kitabın son bölümündeki sembollere göre mi şekillendiriyor? Cevap sandığımızdan çok daha karmaşık ve etkileyici. Evangelizm, bugün sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 80 milyondan fazla takipçisi olan bir inanç grubu değil, aynı zamanda küresel siyaseti, özellikle de Orta Doğu politikasını doğrudan etkileyen bir lobi gücü. Peki her şey nasıl başladı? Bu inancın kökleri bizi 19. yüzyılın puslu İngiltere'sine, John Nelson Darby isminde bir adama götürüyor. 1830'lu yıllarda John Nelson, dispensasyonalizm teorisini ortaya attığında belki de bugünün dünyasını bu kadar etkileyeceğini tahmin etmemişti. Darby'ye göre Tanrı, insanlık tarihini farklı dönemlere, yani dispensasyonlara ayırmıştı. Bu öğretiye göre bizler şu anda kilise dönemindeyiz ve bu dönem İsa Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişiyle sona erecek. Ancak Darby'nin sisteminde devrimsel bir fark vardı. O, İncil'in son kitabı olan vahiy bölümünü edebi bir metin veya sembolik bir anlatım olarak değil, harfiyen gerçekleşmesi gereken bir yol haritası olarak görüyordu. Bu bakış açısı, kehanetleri beklemek yerine onların gerçekleşmesi için gerekli şartları hazırlama fikrini doğurdu. İşte Tanrı'nın planını hızlandırmak kavramı burada hayat buldu. Vahiy kitabı çoğu Hristiyan mezhebi için spiritüel bir ders veya geleceğe dair muğlak bir uyarı iken evangelistler için bu askeri ve siyasi bir strateji belgesidir. Onlara göre Mesih'in dönmesi için 7 aşamalı bir senaryonun tamamlanması şarttır. Bu senaryo sadece dua ederek değil, aktif bir müdahale ile gerçekleşebilir. Bu aşamaların en kritik olanı ve bugün dünya siyasetini en çok meşgul edeni ise şüphesiz Yahudilerin vaat edilmiş topraklara dönmesidir. Bu inanca göre 1948'de İsrail Devleti'nin kurulması basit bir siyasi olay değil, kehanet saatindeki yelkovanın hareket etmeye başlamasıdır. Peki bu plan nasıl oldu da modern dünyanın en güçlü devletlerinin dış politikasını şekillendiren devasa bir güce dönüştü? İşte tam da bu noktada bir isme odaklanmamız gerekiyor. Cyrus Scofield. 20. yüzyılın başında yayınlanan Scofield Referans İncili, Darby'nin fikirlerini dipnotlarla tüm Amerika'ya yaydı. Bu İncil, sıradan okuyuculara hangi ayetin hangi siyasi olaya işaret ettiğini öğretiyordu. Mesela İsrail'i kutsayanı ben de kutsarım ayeti, Amerika'nın İsrail'e verdiği kayıtsız şartsız desteğin teolojik temeli haline getirildi. Bu sadece dini bir tercih değil, aynı zamanda Tanrı'nın lütfuna mazhar olmanın tek yolu olarak sunuldu. Artık bir politikacı İsrail'i desteklediğinde sadece bir müttefiki korumuş olmuyor. Aynı zamanda kıyamet senaryosundaki kendi rolünde oynamış oluyordu. Şimdi bu 7 aşamalı senaryoya yakından bakmak gerekirse ilk aşama Yahudilerin Filistin'e geri dönüşü. İkincisi İsrail Devleti'nin kurulması. Üçüncüsü İncil'in tüm dünyaya yayılması. Dördüncüsü Büyük Çile dönemi, yani 7 yıllık kaos ve savaş. Beşincisi Mesih İsa'nın gelişi ve göğe yükselişi. Altıncısı Armagedon Savaşı. Ve yedincisi 1000 yıllık huzur krallığı. Bu senaryoda her şey bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Eğer birinci ve ikinci halka gerçekleştiyse üçüncü ve dördüncü halkaların da gerçekleşmesi zorunludur. İşte bu yüzden 3. Tapınağın Kudüs'te yeniden inşası gibi konular bugün marjinal birer dini fantezi değil de
küresel güvenliği tehdit edebilecek ciddi kehanet operasyonları olarak karşımıza çıkıyor. Aslında birçok evangelizmi bilmeyen kişi şunu soruyor bu konuyu ilk duyduğu zaman. Neden beklemiyorlar? Tanrı'nın planı zaten gerçekleşmeyecek mi? İşte dispensasyonalizmin en radikal yanı da burada. İnsan eylemi ilahi takvimi öne çekebilir. Onlara göre biz pasif gözlemciler değil, kıyametin hızlandırıcılarıyız. Bu düşünce yapısı özellikle 1980'lerden sonra Ronald Reagan dönemiyle birlikte Beyaz Saray'ın koridorlarında da yankılanmaya başladı. Reagan'ın "Armageddon bizim neslimizde olabilir" sözleri bir devlet başkanının ağzından dökülen teopolitik bir itiraftı aslında. Bugün de bu yetki azalmış değil, aksine dijital çağın hızıyla birlikte bu inançlar tabana daha da kolay yayılıyor ve seçmen davranışlarını manipüle edebiliyor. Evangelizm konusunun ilk bölümünde resmin sadece ana hatlarını çizdik. Gördük ki evangelizm sadece bir kilise ayini değil, kökleri 19. yüzyıla dayanan ve modern bir dünyayı sona doğru itmeye çalışan disiplinli bir ideolojidir. Yahudilerin vaat edilmiş topraklara dönüşü onlar için bir adalet meselesi değil, bir tetikleyici olayıdır. Peki bu tetikleyici olaylarının bir sonraki aşaması nedir? Orta Doğu'da bitmek bilmeyen kaosun bu 7 aşamalı planla nasıl bir bağı var? Ve en önemlisi, bu planın sonunda gerçekten huzur mu var yoksa tüm dünyayı içine çekecek bir yıkım mı? Ayrıca bu 7 aşamalı planın Orta Doğu ile olan bağlantısına da değindiğimiz Orta Doğu'nun karanlık sırrı, kıyamet ayini videomuzda izleyebilirsiniz. Gündemin köklerinin bu bölümünde bir inancın nasıl bir stratejik silaha dönüştüğünü gördük. Bir sonraki bölümde Armageddon kavramının askeri karşılığını ve Büyük Orta Doğu Projesi gibi kavramların bu teolojik altyapıyla olan gizli bağlarını inceleyeceğiz. Eğer bu derinlemesine analiz videolarının devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videonun sonuna gelmişken sizce tarih gerçekten yazılmış bir senaryonun sahnelenmesi mi yoksa bizler bu senaryoyu kendi ellerimizle mi yazıyoruz? Unutmayın, gök biliyor, yerdekiler de er ya da geç öğrenecek. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, uyanık kalın.